Mehmet, şehrin en prestijli hukuk bürolarından birinde çalışan, kariyerinde zirvede olan bir avukattı. Meslektaşları tarafından saygıyla anılan, müvekkillerine güven veren bu başarılı adamın özel hayatı ise aynı derecede düzenli değildi. Hayat arkadaşı Elif'in ani ölümü, Mehmet'i derinden sarsmıştı. Ancak bu kayıp, sadece onun değil, genç kızı Doğan'ın da dünyasını alt-üst etmişti. Annesinin ölümü, Doğan'ın gençliğinin kırılgan dönemine denk gelmişti ve bu durum onun duygusal dünyasını paramparça etmişti. Doğa, annesinin yokluğunu kabullenmekte zorlanıyor ve bu acısını babasına yansıtıyordu. "Sen onu koruyamadın" gibi keskin suçlamalar, Mehmet'i derinden yaralıyor, ancak o da nasıl bir karşılık vereceğini bilemiyordu. İşten döndüğünde evde onu karşılayan tek şey sessizlik ve gerilim olurdu. Ev artık sıcak bir yuva değil, iki yalnız ruhun duygusal savaşı verdiği bir alan haline gelmişti. Mehmet, kızıyla iletişim kurmak için farklı yollar deniyordu. Doğan'ın sevdiği kitapları alıyor, birlikte vakit geçirmek için planlar yapıyordu. Ancak her seferinde Doğan'ın onu uzaklaştıran soğuk tavrıyla karşılaşıyordu. Doğa, babasına sadece öfke ve acıyla bakıyor, onun yanında olmaya yönelik çabalarını görmezden geliyordu. Bu durum, Mehmet'in daha fazla içine kapanmasına neden oluyordu. Doğa ise kendi dünyasında yalnızdı. Annesinin kaybını arkadaşlarına bile anlatamıyordu. Duygusal desteği bulabileceği bir ortam yoktu ve içinde büyüyen bu yoğun acı, onun kontrol edemediği bir öfkeye dönüşüyordu. Okulda derslerine konsantre olamıyor, öğretmenleri onun giderek içine kapanan halinden endişeleniyordu. Arkadaşları ise onun asiliğinden uzak durmayı tercih ediyordu. Bir gün, babasıyla yaşadığı şiddetli bir tartışmanın ardından Doğa, odasına kapanmış ve uzun süre çıkmamıştı. Mehmet, kızını rahat bırakmak gerektiğini düşündü ama saatler geçtikçe bu durumdan endişe etmeye başladı. Kapıyı tıklattığında içeriden ses gelmemesi üzerine hızla odaya girdi. Karşılaştığı manzara, hayatında gördüğü en korkutucu şeydi. Doğa, bilinci kapalı bir şekilde yerde yatıyordu. Etrafta boş bir ilaç kutusu ve bir mektup vardı. Mehmet, panik içinde ambulansı ararken elleri titriyor, gözyaşlarını kontrol edemiyordu. Hastaneye vardıklarında doktorlar hızla müdahale etti. Saatler süren bir tedavi sürecinin ardından Doğan'ın durumu stabil hale geldi. Ancak Mehmet için o birkaç saat, hayatının en uzun saatleriydi. Doktorlar, Doğan'ın psikolojik destek alması gerektiğini ve bu durumun tekrar yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. Hastanedeki günler boyunca Mehmet, kızının başucundan ayrılmadı. Doğa henüz konuşmuyor, babasına bakmaktan bile kaçınıyordu. Mehmet, kızıyla geçirdiği her saniyede kendi hatalarını ve eksikliklerini sorguladı. Ona nasıl ulaşamadığını, bir baba olarak neden başarısız olduğunu düşündü. Doğan'ın yazdığı mektubu okuduğunda ise kalbi daha da ağırlaştı. Mektupta, "Annem olmadan yaşamanın bir anlamı yok" yazıyordu. Bu cümle, Mehmet'in omuzlarına yeni bir yük bindirmişti. Kızını kaybetme korkusu, onun kendi acısını bir kenara bırakmasına ve tamamen Doğa'ya odaklanmasına neden oldu. Mehmet, Doğan'ın doktorlarıyla görüşerek kızı için en iyi terapisti bulmaya karar verdi. Ayrıca, kızıyla daha fazla vakit geçirmek ve onu anlamaya çalışmak için iş temposunu azaltmaya karar verdi. Doğayla birlikte geçmişlerini, annesinin hatıralarını konuşmaya çalışacaktı. Bu, baba-kız ilişkisini yeniden inşa etmenin ilk adımı olacaktı. Mehmet, kendine bir söz verdi. Kızını asla yalnız bırakmayacak ve onun acısını paylaşarak yeniden bir aile olabilmek için ne gerekiyorsa yapacaktı. Handan ve Celal, çevrelerinde ideal bir çift olarak biliniyordu. 25 yıllık evlilikleri boyunca hiç büyük bir kavga yaşanmamış, birbirlerine olan sevgileri dışarıdan imrenilerek bakılan bir tablo oluşturmuştu. Ancak bu tablo, yalnızca yüzeydeydi. Handan'ın kalbinde bir süredir var olan bir şüphe, bu kusursuzluğu yerle bir etmeye hazırdı. Son zamanlarda Celal'in hareketleri, Handan'ın güvenini sarsmaya başlamıştı. İş seyahatleri daha sık ve uzun hale gelmiş, eve geç dönmelerine bahaneler eklenmişti. Cep telefonuna gelen mesajlar ve kaçamak bakışlar, Handan'ın gözünden kaçmamıştı. Yine de o, bu düşüncelerin kendi zihninin bir oyunu olduğunu umarak şüphelerini bastırmaya çalışıyordu. Ancak bir gün gelen gizemli bir telefon, Handan'ın bu şüphelerini gerçeğe dönüştürmek için bir kıvılcım oldu. Telefonun diğer ucundaki kadın, Celal'in bir otelde başka bir kadınla buluştuğunu iddia ediyordu. Handan önce inanmak istemedi, ancak içindeki dürtü onu doğrulamaya yönlendirdi. O gece, 25 yıllık evliliğini sorgulamak ve gerçeği öğrenmek için cesaretini toplayarak otelin yolunu tuttu. Handan, otelin lobisine vardığında kalbi deli gibi çarpıyordu. Aklında sayısız senaryo dönüp duruyordu.
Ya bu doğruysa? Ya bu, yıllardır inandığı her şeyin bir yalan olduğunu kanıtlıyorsa? Ancak o, bu gerçeği öğrenmek zorundaydı. Lobide Celal'in adını verdi ve odasına doğru yöneldi. Kapıyı açtığında ise tahmin ettiği gibi Celal'i bir kadınla yakaladı. Ancak kadın yalnızca bir iş arkadaşıydı ve konuşmalarında romantik hiçbir şey yoktu. Handan'ın derin şüphesi bir anda yerini utanç ve pişmanlığa bıraktı. Celal, eşinin bu denli güvensiz hissetmesinden dolayı üzgündü. Bu olay, ilişkilerini yeniden sorgulamalarına ve birbirleriyle daha açık konuşmalarına sebep oldu. Handan ve Celal için bu deneyim, yüzeyde kusursuz görünen bir evliliğin derinlerinde saklı iletişim eksikliklerini ortaya çıkardı. Birbirlerini yeniden anlamak için çaba göstermeleri gerektiğini fark ettiler. İkisi de geçmişteki hatalarını kabul ederek daha sağlam bir ilişki inşa etmeye karar verdi. Mehmet ise doğayla yeniden bir bağ kurmaya başladı. İkisi birlikte bir terapi sürecine girerek kaybettikleri güveni ve sevgiyi yeniden buldu. Hayat her iki aile için de kolay olmadı. Ancak doğru adımları atarak zorlukların üstesinden gelmeyi başardılar. Kader, acılarla örülmüş hikayelerini iyileşme ve yenilenme hikayesine dönüştürdü.